Evet değerli dostlarım, Türkiye ekonomisi videolarımız. Türkiye ekonomisi videolarımızda pek çok vesilelerle gündeme gelen Türkiye'mizin dış borcu ile ilgili kısa, bilgi verici bir video hazırladık. Değerli dostlarım, Türkiye'mizin toplam dış borcu 432 milyar dolar. Borcumuzun 129 milyar doları kamuya ait. Gene borcumuzun 302 milyar doları da özel sektöre ait. Toplam borcumuzun %25'i kısa vadeli borcumuz. Toplam borcumuzun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %51,8. Değerli dostlarım, şimdi bu gayri safi yurt içi hasılanın ne olduğunu söyleyelim ki oran ne olduğu anlaşılsın. Gayri safi yurt içi hasıla bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçen birkaç ölçütten biridir. Gayri safi yurt içi hasıla bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Örnek verelim. Türkiye'mizde bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeri. Bizimki neydi arkadaşlar? Bizimki toplam borcumuzun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %51,8'di. Diğer ülkelere hemen kısaca bakalım. Almanya'nın dış borcu gayri safi milli hasılasının %68'ine, İngiltere'ninki %88'ine, İtalya'nın dış borcu gayri safi milli hasılasına %138'ine, Fransa'nınki %100'den fazla, İspanya'nın dış borcu gayri safi milli hasılasına oranı %106, Yunanistan'ın dış borcunun gayri safi milli hasılasına oranı %186,62. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'mizin dış borcu daha taşınabilir bir büyüklük. Pek çok ülkeninkine göre daha iyi ve daha taşınabilir bir büyüklük. Arkadaşlar bankalarımızın borcu 132 milyar dolardır. Reel sektörümüzün borcu 137 milyar dolardır. Arkadaşlar bankalarımız yurt dışından borçlanarak içeride döviz ve Türk lirası kredi olarak firmalarımıza kredi dağıtıyorlar. Reel sektör büyük bir borç yükü altında. Reel sektörümüz son yıllarda daha çok yurt dışından daha çok kredi kullanmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Türkiye'de kredi alma şartları iyileştirilemedi. Faizlerimiz çok yüksek. Bu yüzden de reel sektörümüz sürekli dış borç almaktadır. Bankalarımızın dış borç yükü son 3 yılda azalırken reel sektörümüzün borç yükü artmaktadır. Arkadaşlar ne zaman bir ülkede döviz fiyatları yükselmeye başlasa dış borç gündeme gelir. Yakın dönemde de gene döviz fiyatları arttı ve bu yüzden de Türkiye'nin dış borcu gündeme geldi. Döviz fiyatlarımızın artmasına rağmen Türkiye'mizin dış borç ödemelerinde herhangi bir sorun yaşamadık. Son bir yılda da brüt borç stokumuz büyük ölçüde artmadı. Bu söylediklerin hepsi olumlu gelişmelerdir. Arkadaşlar dış borç kullanımında faiz önemlidir. Biz yüksek bir faiz ödüyoruz. Faiz neye bağlı? Ülke riski, dış ve iç politik gelişmeler ve daha pek çok başka sebeplerle dış kredilerimizin faiz oranları yüksektir. Dış kredilerimizin faiz oranlarının yüksek olması demek yurt dışına daha çok kaynağımızı ödeme olarak gönderdiğimizin göstergesidir bu. Yani dışarıya daha çok kaynağımızı ödeme olarak gönderiyoruz. En çok tartışılan konulardan bir tanesi ise şu: özel sektörün borcu, dış borcu özel sektöre mi aittir yoksa kamuya mı aittir? Demiştik ki işte 302 milyar dolar özel sektörün borcu var. Bu kime aittir? Bu çok tartışılır. Arkadaşlar hukuki, ticari ve pür ekonomik mantıkla özel sektörün borcu özel sektöre aittir. Özel sektörün borcu için hükümetleri suçlamak hakkaniyetli bir tutum olur mu? Bunu bir düşünmemiz lazım. Evet, özel sektörün borcu özel sektöre aittir. Bunu hukuki ve saf ekonomik olarak bakarsak böyle. Fakat gerçeğin bir boyutu daha var arkadaşlar. Ekonomi aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir olgudur. Yani Türk şirketleri ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin ekonomisi de o kadar güçlüdür. Türk şirketleri Türk ekonomisine o kadar katkı verirler. Şirketler zor duruma düşüp borçlarını ödeyemezse Türk ekonomisi zarar görür.
Münferit birkaç şirketin borcunu ödeyememesi mikroekonomik anlamda kolay çözülebilen bir sorundur. Başka şirketler gelir ve bu zor durumdaki şirketleri satın alırlar. Veya ticaret kanununa göre şirketler ticaret kanunu hükümlerine göre ne olur? Tasfiye edilirler. Tasfiye olurlar. Ancak toplu olarak bütün şirketlerin borç ödeyememe durumu olursa, yani Türk şirketleri zor duruma düşerse döviz pozisyonları sebebiyle, döviz borçları sebebiyle tüm ekonomiyi etkiler bu durum. İşsizlik ve negatif büyüme dahil pek çok hasar verici sorunlar oluşabilir. Arkadaşlar ancak şirketlerimizin çoğunun borç ödeyememesi gibi bir durum şu anda yok. Şirketlerimizin çoğunun borç ödeyememesi gibi durum bütün dünyada ancak çok olağanüstü durumlar olursa söz konusudur. Bütün dünya şirketleri için böyledir ve sözün özü Türkiye ekonomisi şu anda bu durumdan uzaktır. Arkadaşlar umarım rakamlar zihin açıcı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Videoların altına soru sorarsanız onları da cevaplamaya çalışırız. Tekrar iyi günler diliyorum.